Herkese merhaba dostlar, ben Ozan. Dün Xiaomi 14 Pro'nun ön bakış videosunu yapmıştık. Onu da kartlara koyacağım, oradan izleyebilirsiniz. Bu videoda Xiaomi'nin en iyi kompakt amiral gemisini, yani Xiaomi 14'ün tüm özelliklerine ve fiyatına yakından bakacağız. Hiç uzatmadan net şekilde anlatmaya çalışacağım. Hem Avrupa hem de Türkiye fiyatından bahsedeceğim. Detaylı incelemesi ülkemize geldiğinde kanalda olacak. Onu da kaçırmamak için abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Destekleriniz çok önemli. Xiaomi 14 ile 14 Pro arasında önemli farklar neler? Son bölümde konuşacağız. İlk olarak Xiaomi 14 aynen 14 Pro'da olduğu gibi gayet sade ve şık bir kutuyla birlikte geliyor. Burada şeffaf bir kılıf yerine siyah silikon bir kılıf kutudan çıkıyor ve 90 Watt hızlı şarj adaptörü ve Type-C kabloyu burada görebiliyoruz. Rakiplerinde olmayan önemli bir artı. Tasarımsal açıdan baktığımızda Xiaomi 13'teki kibar, naif tasarımı burada göremiyoruz. Kamera modülü ciddi bir alan kaplıyor. Genel hatlarıyla tasarım bütünlüğü korunmuş olsa da değişen kamera sistemiyle Xiaomi 14 ben buradayım diyor. Renk seçenekleri de oldukça başarılı iken pembe renkte biraz daha farklı bir hava katmış. 8.2 mm kalınlık ve 193 gramlık ağırlığıyla boyutuna oranla biraz kalın ve biraz da ağır bir telefonla karşılaşıyoruz. Fakat malzeme kalitesi yine üst seviyede. Arka kapak cam, çerçeveler alüminyum, ekran kasa oranı da bir o kadar başarılı iken tasarım yönünde eksiksiz bir cihaz. Galaxy S23 ile beraber kompakt amiral gemisi sınıfında ekran konusunda gerçekten üst seviye bir cihaz. 6.36 inç OLED, 120 Hz, Dolby Vision, HDR10 Plus, 12 bit renk derinliği gibi bir ekranda görebileceğimiz en üst düzey teknolojileri burada da görebiliyoruz. Yine burada da normal bir 120 Hz ekran yok. Bu ekran 1 Hz ile 120 Hz arasında kendini ayarlayabiliyor. Yani adaptif bir yenilemeye sahip, fakat çözünürlük anlamında 14 Pro'ya oranla biraz geride kalıyor. Full HD Plus ve 460 ppi piksel yoğunluğunu burada görebiliyoruz. Deneyim olarak çok bir eksisi yok. Zaten rakipleri de Full HD Plus ekranlarla geliyor. Rakiplerinden ayıran en önemli detay 3000 nit maksimum parlaklığı diyebilirim. Bu sayede iPhone 15 Pro ve S23 Ultra'nın da önüne geçmeyi başarıyor. Tek elle ekranın her köşesine erişebildiğimiz kullanım kolaylığı açısından da bu ekran bence oldukça ideal. Yonga seti kısmında Android tarafının gelmiş geçmiş her anlamda en iyi işlemcisini Snapdragon 8 Gen 3'ü burada görebiliyoruz. Performans donanım anlamında Xiaomi 14 Pro'dan geri kalır hiçbir yanı yok. 4 nanometre mimari ve işlemcinin tasarımı bu kez fazlasıyla başarılı. Bu donanımıyla çok uzun ömürlü bir telefonla karşı karşıyayız. Performans testlerinde de 8 Gen 2'ye oranla %30 daha iyi ve şu anda Xiaomi 14 performans anlamında zirveye oynuyor. GPU yani grafik tarafında Apple A17 Pro'da olduğu gibi Ray Tracing destekli bir grafik işlemci kullanılmış. Burada depolama biçimi olarak da kullanılabilecek en üst seviye teknolojiyle karşılaşıyoruz. UFS 4.0 ile beraber uygulama açılışları, yükleme süreleri çok daha efektif. Şu an için 8 Gen 2'de performans olarak pek çok noktada yeterli. Ancak 8 Gen 3'te donanım tarafında en önemli geliştirme işlemcinin yapay zeka tarafında 3.5 kat daha yüksek bir yapay zeka performansına sahip. Normalde kamera tarafında baz model ve Pro model arasında ciddi farkları görebiliyorduk. Yani S23 ile S23 Ultra arasında, iPhone 15 ile 15 Pro arasında kamera olarak büyük farklar var. Ama Xiaomi bu kez bizi şaşırttı. Birkaç detay harici Xiaomi 14 ve 14 Pro aynı kameralara sahip. Arka tarafta üçlü bir kameraya yer verilmiş. Buradaki 3 kamera da 50 megapiksel çözünürlükte. Ana kameramız f1.6, telefoto f2.0 ve ultra geniş açıda f2.2 diyaframa sahip. Hem telefoto hem de ana kamerada OIS desteği var ve ana kamerada Leica'nın en gelişmiş Sumilux lensini görüyoruz. Fotoğraf çekim kalitesi Xiaomi 13 oranla renklerin doğruluğu ve genel kalite açısından bariz şekilde geliştirilmiş. Ön tarafta da 32 megapiksel 4K 60 FPS çekebilen bir kamerayı görebiliyoruz. Videolarda Xiaomi 14 Pro'da olan 8K 30 FPS desteği yok, fakat 4K 60'da OIS ile beraber gayet iyi videolar çekebileceğiz. Bence 8K'nın çok bir artısı yok. Önemli olan 4K 60'da iyi bir
bir performans vermesi. Yani kamera anlamında 14 Pro ile değişebilir diyafram harici deneyimi etkileyecek başka herhangi bir fark yok. Burada Xiaomi'yi tebrik etmek gerekiyor. 4600 mAh batarya, 90 Watt kablolu, 50 Watt'ta kablosuz hızlı şarj desteğine sahip. Ortalama 35 dakikada sıfırdan 100'e bu bataryayı doldurabileceğiz. Snapdragon 8 Gen 3, 8 Gen 2'ye göre net şekilde daha verimli. Hızlı şarj yetenekleri de üst seviyede olunca batarya anlamında her türlü senaryoda bir günü rahatlıkla çıkaracaktır. Ekran boyutuna ve kasa yapısına oranla da Xiaomi 14 kesinlikle rakiplerinden daha iyi bir batarya sunacak. Stereo hoparlörler var. Dolby Atmos ve Hi-Res Audio sertifikasıyla ses deneyimi yönünden de bizi kesinlikle tatmin edecektir. Güvenlik kısmında da ekran altı parmak izi okuyucuya yer verilmiş. Kablosuz bağlantılarda da Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 gibi en üst düzey teknolojileri Xiaomi 14'te görebiliyoruz. Tabii ki 5G ve NFC desteği de telefonumuzda var. Android 14 ve Xiaomi'nin yeni arayüzü yani HyperOS ile birlikte geliyor. Daha sade, çok daha akıcı ve stabil bir şekilde çalışıyor. HyperOS ile Snapdragon 8 Gen 3 birleştiğinde performans olarak muazzam bir cihaz ortaya çıkmış. Yazılımla donanım tam olarak entegre edilmiş ve IP68 sertifikasıyla 1,5 metre suya 30 dakika boyunca dayanabiliyor. Dostlar, genel olarak en önemli noktalardan bahsettim. Şimdi hemen fiyatlara geçelim. 8 GB RAM, 256 GB'lık Xiaomi 14 Avrupa'da 600 Euro olacakken ülkemizde vergiler ve kuru hesaba kattığımda 46.000 TL'ye Xiaomi 14'ü garantili olarak alabileceğiz. Bu fiyatı duyduktan sonra videoyu kapatmayın. Çünkü yurt dışı tarafında çok daha avantajlı bir fiyata sahip. Xiaomi 14'ün baz versiyonunu şu anki güncel kurla 18.500 TL'ye alabileceğiz. Eğer Xiaomi 14 gelene kadar kurlarda çok bir değişim olmazsa bu fiyatlarla gelecek ve Xiaomi 14'ü değerlendirirsem tasarım anlamında 14 Pro'da olduğu gibi çok beğendiğim bir cihaz değil. Fakat ekranın kavisi olmaması ve ekran kalitesi, kamera performansı işlemcisiyle beraber bu fiyatını düşündüğümde gerçekten kusursuz olmuş. Özellikle büyük ekranlı ve ağır telefonlardan sıkıldıysanız tek elle kolay kullanılabilen kompakt bir telefon olsun, küçük bir telefon istiyorum ama performans ve kameradan da ödün vermesin dediğinizde Xiaomi 14 bu piyasada alabileceğiniz en mantıklı telefon diyebilirim. Çünkü Pro modeline oranla hızlı şarj ve çözünürlük harici neredeyse hiçbir noktada kısılmamış. Yani S23 ve iPhone 15 ile boyut olarak yakın olsa da özellik anlamında Xiaomi 14 S23 Ultra ve 15 Pro'nun rakibi. Fiyat avantajını da düşündüğümde Xiaomi 14 almak çok mantıklı bir hale geliyor. Burada 600 Euro'luk bir telefondan bahsediyoruz. iPhone 15 ve S23 oranla daha dolu bir pakete sahip. Leica lensler, Snapdragon 8 Gen 3, 90 Watt hızlı şarj gibi en önemli artılarla birlikte kendi fiyatında rakipsiz bir telefon. Son olarak Xiaomi 14'e 10 üzerinden bir not verecek olursam 14 Pro'da olduğu gibi benden 9.5 aldı. Sizce bu iki cihazın detaylı bir kıyaslaması gelsin mi? Gelsin diyorsanız videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Destekleriniz gerçekten çok önemli ve Xiaomi 14 ile ilgili siz ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi mutlaka bekliyorum. Ben Ozan ve bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.